Hiç başınıza bir haksızlık geldi mi? Öyle bir an düşün ki elinden alınan sadece emeğin değildir. Kalbinde incinir, onurunda sarsılır. Peki o an ne yaparsın? Tevekkül mü edersin? Yoksa öfkeyle ipleri mi koparırsın? Bugün sana denizin tuzu kadar eski ama hala taze bir hikaye anlatacağım. Bir balıkçının duası, bir zalimin pişmanlığı ve Allah Teala'nın kudretini ilmek ilmek ördüğü ibret zinciri. Gel kalbini aç çünkü bu kıssa içindeki adalet terazisini sarsacak kadar derin. Bir zamanlar geçimini denizden kazanan, omzunda tuz kokusu, yüreğinde Allah'a güven kokusu taşıyan bir balıkçı yaşardı. Günün birinde avını sepetine koyup sahile döndü. Tam o sırada gücü bile merhametsiz olan bir zalim çıka geldi. Ne söz dinledi ne vicdan. Balıkçıyı dövüp elindeki tek balığı gasp etti. Balıkçı göğe bakıp içine titretircesine şöyle yalvardı. Ya Rabbi, beni zayıf yarattın, onu kuvvetli. Ben dermanıma değil, senin adaletine dayanırım. Mahlukatından öyle bir varlığı ona musallat et ki tüm müminlere ibret olsun. Zalim eve gitti, balığı kızarttı. Tam ağzına götürecekken Allah Teala'nın izniyle balık canlandı. Dalgalı bir hışımla adamın parmağını ısırdı. Ardından parmağından bir kurt peyda oldu. Canı yandı, sabredemedi, parmağını kesti, yara koluna sıçradı, kolunu da feda etti. Ne var ki acının asıl sebebi ne et ne kemikti, zulmün bedeliydi. Bir gece uykusunda bir nida işitti. Hakkı sahibine ver ki bu illetten kurtulasın. Gözünü açtığında kalbi soğuk terler döktü, derhal balıkçıyı buldu. Titreyen elleriyle 10.000 dirhem uzattı, ne olur hakkını helal et. Balıkçı helal olsun der demez zalimin omzundaki kurtlar dökülmeye başladı. Kolu taze bir filiz gibi yeniden dirildi. Çünkü Allah Teala'nın merhameti kulun pişmanlığından da büyüktü. Ey gönlünü bu satırlara yaslayan kardeşim, sor kendine. Kimin gönlünde iz bıraktın, kimin lokmasında payın kaldı? Gözyaşının rengi bellidir ama hakkın rengi yok, kokusu yok. Ta ki helal edilinceye dek. Bil ki tevekkül suskun kalmak değil, adaleti Rabbine bırakmaktır. Helallik dilde bir söz görünür, kalpte koca bir mahşer söner. Zulüm sahibine dönmeye yeminli, tevbe, Rahman'a sığınan adımlarımıza serili bir seccade. Haydi, eğer içinde hala özür diye kıvranan bir cümle varsa bugün sarıl. Helal olsun demek kainatta yankı bulur. Belki de seni ve beni görünmez kurtlardan azat eder. Yüreğine sağlık diye bir beğeni bırakın. Niyetimize dua eklenir. Abone olun ki bir sonraki kıssada aynı sobanın etrafında ısınalım. Ve eğer bu hikayenin bir mazluma, bir yâre merhem olmasını dilerseniz yelkenini serin, paylaşın da rüzgar büyüsün. Vesselam. Söz niyete erdi, niyaz başladı. Rabbim gönlünüzü huzurlu, ömrünüzü ferah eylesin. Allah'a emanet olun.